Ben Doktor Feridun Kubilay, beyin ve sinir cerrahıyım. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi'nden mezunum. Tıp Fakültesini orada bitirdim. Daha sonra Samatya, şimdiki adıyla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptım bir 15 sene. Değişik kademelerde en son oranın sorumlusu olarak bir 5-6 sene çalıştım. Şu anda muayenehanemdeyim ve özel tedavi yapıyorum, öyle söyleyeyim. Ben bunu hep söylüyorum. Çapa gibi bir okuldan bitirmek bir başka bir ayrıcalıktır. Samatya'da biz bile eğlendik. Şimdi eskiden SSK vardı biliyorsunuz. Milyonlar hasta gördüm ben. Abartısız. Her gün 100-150 hasta gördüğüm oluyordu. Çok bol ameliyatlar yaptık, çok hastalar gördük. Her türlü hastayı gördük. Bile eğlendik. Ben hep onu söylüyorum. Samatya bana tecrübe olarak çok şey kattı. Bilimsel olarak hastaya bakış açısı ve hastayı nasıl ele alacağız, kime nasıl bir tedavi uygulayacağız, onu da hiç Çapa Hastanesi'nin hakkını yememek lazım. Oradan öğrendiğim şeylerdir hepsi. Ben bu branşı seçtiğim zaman beyin cerrahisi zannediyordum yalnız beyin ameliyatları yapacağız. Ama çok geniş bir yelpazedir beyin sinir cerrahisi. Adı üstünde beyin, omurilik ve sinir cerrahisi. Onun için periferik sinir kopmalarından, eldeki sinir sıkışmasından, beldeki tümör, kanal darlığı, kayma, fıtıktan tutmuş, aynı o boyunda aynı olaylar, ta yüz felçlerinden, yüzdeki sinir sıkışması nevralji dediğimiz, trigeminal nevralji dediğimiz olaylardan, beyin tümörlerinden, beyin kanamalarından, yani çok geniş bir alandır. Ve yeteceğimiz kadar hepsine yetmeye çalışıyoruz. Yetmediğimiz zaman da arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Ben daha fazla bel ağrısı, fıtık olabilir, kayma olabilir, bunlarda değişik nedenler var, tıkanma olabilir. Onlardan konuşmak istiyorum çünkü en fazla istismara açık bir konu. Ben hep bunu derim, iki konu son zamanlarda koronada eklendi. İstismara çok açıktır. Bir bel fıtığı, bel ağrısı, bir hemoroid. Herkes başka türlü yaparım diyor. Herkesin bir fikri var nedense. Normalde teyzenin de bir fikri var hemoroidin ve bel fıtığının hakkında. Korona da şimdi öyle geldi. Korona da içinde herkesin bir fikri var. Hatırlarsınız ilk başta programlara çıkıyordu adı arkadaşlarımız. Yok bizim genimiz böyledir, biz korona olmayız. Yok bizim kan grubumuz bilmem nedir filan. Afaki şeyler. Hatta hiç unutmam, Mehmet Hoca kızdı bir programdan çıktı dedi bunlar konuşacaksa ben konuşmayacağım. Herkesin her şeyde bir fikri olmak zorunda değil. Herkes kendi alanını bilecek bence. İlk başta bunu söyleyeyim, yani her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Fıtık bir şeyin kabarıp dışarı çıkmasıdır. Göbekte olunca göbek fıtığı oluyor. Kasıkta olunca kasık fıtığı oluyor. Belde olunca bel fıtığı oluyor. Her şey kabardığı zaman, dışarı çıktığı zaman fıtıktır. Şimdi ben hep bu örneği çok severim. Bu örneği vermek istiyorum. Yumurtayı düşünün, bir haşlanmış yumurtayı. Baksanız bir yerde onun sarısı görünür. O akı, o yumurtanın beyaz kısmı daha incedir. Bizim belimizde de sağda ve solda o kıkırdaklarımız ortaya nazaran daha incedir. Ve bu kıkırdağın altında başka bir, aynen bir yumurtanın sarısı gibi başka bir malzeme var. O yırtılıp sağdan veya soldan çıkma şansı, ortadan çıkma şansından daha fazladır. Onun için bel fıtığında ya bir sağ bacak ağrır ya sol bacak ağrır. Çok nadirdir ortadan çıksın, her iki bacak da ağrısın. Ve hep bunu derim ben, bel ağrısından korkmayın. Bel ağrısı önemli değil, bacak ağrısı önemli. Bacak ağrıdığı zaman bilin ki o içerideki başka bir, ben halk diliyle konuşmaya çalışıyorum, bilimsel şeylere söylememeye çalışıyorum, anatomik şeyleri. Başka bir oluşum dışarıya kaydığı zaman, o sinire bastığı zaman kalça ve bacağa doğru ağrı yayılıyor. Tamamen bir ilaçla geçebilir, istirahatle geçebilir. Değişik yolları var, ozon tedavisi de yapılabilir. Ama burada hasta seçimi çok önemli. Her hasta her şeyden faydalanmaz. Her hasta ameliyattan bile faydalanmaz. Her hasta, bu işte hep hekimin hasta seçimine bırakacaksın. Her bel ağrısı fıtık değildir, doğrudur. Her ameliyat değildir her bel fıtığı da. Genelde o kapsülünü yırtıp dışarıya aktığı zamandır ameliyat. Bu bir konfor ameliyatıdır. Nadiren de çok acil saatler içinde ameliyat yapmak gerektiğimiz bir hastalar çok vardır. Nadiren.
çok fazla patlamıştır, çok büyük bir fıtık vardır, idrar kaçırması vardır, ayak düşüklüğü vardır, ön bölgesi ve arka bölgesinde uyuşma vardır. Bunlarda saatlik aciliyeti vardır ama bunlar nadirdir. Diğerleri konfor ameliyatıdır. Ameliyat olmazsam ne olur? Ama bana derler ameliyat olmazsam ne olur? Ameliyat olmazsan ağrıyı çekersin, bir şey olmaz. Ameliyat en iyi çözümdür iyi seçtiğin hastaya. Mikro cerrahi özellikle. En iyi çözümdür. Herkes ameliyat olamaz ama ameliyatı hiçbir zaman böyle kötüdür, kakadır, pistir tanıtmamak lazım. Çoğu hasta geliyor ki geç kalmış, sağa gitmiş, sola gitmiş. Bu zamanı geçtikten sonra geliyor. Bakıyorsun ki ameliyattan da iyi fayda görmüyor. Sonra diyorlar ki ameliyat oldu, iyi olmadı. Yahu çok kötü geldi. Erken teşhis ve erken tedavi her zaman her şeyde çok önemlidir. Şimdi ben buradan bir örnek vereceğim. Şimdi yeni bir ilaç çıkmış Alzheimer için Amerika'da. Çok yeni FDA onay verdi. Erken dönemde Alzheimer tedavisi için. Bir kere FDA'nin onayından geri döndü. Çünkü bu ilaç denedikleri zaman Alzheimer hastasını deniyorlardı. Hücre kalmamış ki. Bu hücreye yenilecek bir şey yok ki. Bu önleyici bir şeydir. Daha sonra FDA baktı ki iyi bir sonuç vermiyor. Geri aldı ilacı. Alzheimer yakalama başındaki hastaları denediler. Çok iyi sonuçlar aldı. FDA onay verdi. Şimdi bizde de öyle. Her şeyde erken tedavi, erken tanı ve erken tedavi. Hamal vardır. Yıllardır hamallık yapıyor. Hiç bel fıtığı yoktur. Benim bir sürü doktor arkadaşım var. Ben kendim ameliyat etmişimdir. Kalemden daha ağır bir şey kaldırmıyor. Ama oluyor. Benim kanaatim en büyük neden genetiktir. Sizin böbreğinizde hızlı taş oluşur. Benim böbreğimde oluşmaz. İkimiz de aynı suyu içeriz. Bunlar genetik faktör. Her şeyde en önemlidir. Benim saçım dökülmüyor. Birisinin saçı dökülüyor. Genetiktir. Çünkü dayısının saçı dökülmüş, amcasının saçı dökülmüş. Tüm aile bypass olmuştur ve stent takılmıştır. Falanca amca 80 yaşında sigara da içer, tereyağı da yer, bypass da olmuyordur. Hiç damar tıkanıklığı da yoktur. Bunlar genetik faktör çok önemli. Tabii belimizin iyi kullanması da, kilomuz da, sigara da bunların içinde çok önemli bir faktörlerdir. Mesela sigara diyorlar ki bel fıtığını beyin kanamasının birinci nedenlerinden birisidir. Yani sigara zaten böyle bir kötülüklerin anasıdır. Öyle söyleyeyim şey olarak. Onun için belimizi daha bir usturuplu kullanmak, yataktan kalkmak, ağırlık kaldırmak filan bunların hepsi yardım eder ama genetik şey olduğu zaman artık önüne geçemiyorsunuz. Olacak oluyor. Herkeste bel ağrısı ve baş ağrısı olmuştur, oluyordur. Sık sık da oluyordur. Baş ağrısında genelde ben bunu derim. Geçmeyen müzmin bir baş ağrısı, ağrı kesici geçmiyorsa, denge bozukluğu varsa, bulantım varsa veya görmede bir problem varsa kesinlikle acilen gitmen lazım. Bunların hiçbirisi yok. Baş ağrım var ama sık sık baş ağrım tekrar ediyor derseniz yine de bir hekime başvurmanız lazım. Bel ağrısında da en önemli belirti kalça ağrısıdır. Eğer bacağınız veya kalçanız ağrımıyorsa, yalnız beliniz ağrıyorsa onun başka sebepleri var. Tabii ki bir hekime gitmeniz lazım ama kesinlikle bel ağrısı %90'ı cerrahi değil bel ağrılarının. Önce bir ağrı kesici içersiniz, sıcak torba koyarsınız, istirahat edersiniz. Bir sauna, hamam, duş sıcak. Onu bir denersiniz. İstirahat en önemli bir şeydir. Geçmiyorsa o zaman onu da aile hekimine müracaat edersiniz. Bel ağrısı beyin cerrahisine gelmemesi lazım. İlk önce aile hekimine gidecek. Aile hekimi eleyecek. Baş edemediği bir bel ağrısı varsa, baş edemediği bir baş ağrısı varsa veya bir şeyden şüpheleniyorsa bir üst yere biz bu şeyde en üst merciyiz. Onun için hastalar ilk önce benim hep tavsiyem bu olmuştu. Bir aile hekimine gidin. Aile hekiminize güvenin. O da hekimdir, doktordur. Önce bir o baksın. Tedaviye cevap vermiyorsanız eğer kendi içi rahat etmiyorsa o aile hekimin o sizi sevk eder. Bir beyin cerrahisine müracaat edersiniz. İlk önce her şeyden önemli muayenesidir. Film ameliyat edilmiyor. Ben hep bunu derim. Getirirler hocam bunda bel fıtığı var veya gönderiyor. Hocam bunda bel fıtığı var mı yok mu? Ya ufacık bir şey olabilir, cerrahi olabilir. Kocaman olabilir, cerrahi olmayabilir.
Film ameliyat edilmiyor, rapor ameliyat edilmiyor, hasta ameliyat ediliyor. Film, MR filan bilmem ne 10-15 senedir çıktı. Hekimlik binlerce yıldır vardır. İlk önce bir ameliyat edeceksiniz. Daha sonra hastaya izah edeceksiniz ki beklentisi ne? Ameliyat olsa ne olacak? Olmazsa ne olacak? Radyolojik görüntü tabii ki çok çok önemli. Ama hastayla kolları olmasının da döneminde. Yoksa bel fıtığı var, bakıyorsunuz hastada sağ tarafta ufak bir bel fıtığı var, sana sol bacağı ağrıyor. Sen ameliyat olacaksın diye bir şey yok ya. O zaman araştıracaksın, sol bacak niye ağrıyor? Kalçasında bir eklem şeyim var, siyatiğim var, başka bir nedenim var. Onun için ilk şey muayenedir. Ondan sonra da ameliyat dediğiniz zaman hastanın beklentisi ne ameliyattan sonraki? Bu dediğim gibi biraz konfor ameliyattır. Yani birisi gidiyor estetik ameliyat öyle, o da konfortur bence. Aynada baktığı zaman keyif yapmak istiyor, hoşuna gitmek istiyor, gidiyor burnunu yaptırıyor. Ne olacak? Yapacak. Kaşını kaldırıyor, yapacak, hoşuna gidiyor. Saç ektiriyor, yapacak, hoşuna gidiyor. Bize ters gelebilir, 1000 tane de komplikasyonlarına katlanıyor. Ama yaptırıyor. Çünkü mutlu hissediyor kendini. Bizimki de iş gücünü arttırıyor. Gidecek, işine gücüne bakacak, çoluk çocuğuna bakacak. Rahat edecek, ağrı çekmeyecek. Ağrı iyi bir şey değil ki zaten. Hiç kimse ağrı çekmek istemez. Ama bunun bedeli de her zaman ameliyat değil rahatlamanın. Dediğim gibi başka yöntemler de var. Hepsini bir sebebe koymamak lazım. Ama hiçbir zaman da cerrahiye göz ardı etmemek lazım ki en iyi ve tek tedavi değil ama en iyi cerrahidir. Eğer fıtık çok büyükse ve patlamışsa öyle söyleyeyim. Dediğim o eğer o kapsülü yırtmamışsa, içerideki yumurtanın sarısı dışarı akmadıysa ben ilk önce ilaç tedavisi ve istirahat öneririm. Fizik tedavi öneririm. Eğer fizikten ve ilaçtan fayda görmüyorsa ben ozon tedavisi öneririm. Ozon tedavisi diyeceksiniz nedir? Ozon gazı biliyorsunuz O3 bir gazdır. Çok güçlü antiseptiktir esasında. Hatta koronada bile kullanıldı. İtalya çok kullandı mesela. Mantar, virüs, mikrop her şeyi öldürüyor. Her şeyi. Önüne gelen her şeyi öldürüyor. Bunu kandan veriyorlar, oksijeni yükseltiyor. Ameliyathane şartlarında hiçbir zaman klinikte, muayenehanede yapılacak bir işlem değil, olmaması gerekiyor. Yaklaşık 1 saatte 45 dakikalık bir işlemdir. Özel cihazlarla hep fotoğraf çeke çeke, X-ray çeke çeke yaptığımız bir işlemdir. İğne ile disk mesafesine giriyoruz. Disk mesafesini tespit ediyoruz. Hatta o ilaç verip tekrar bir X-ray çekiyoruz ki emin olalım içerideyiz. Daha sonra oraya ozon gazı veriyoruz. Alabileceği kadar. Bunun miktarı yok. 20 cc, 10 cc. Bazen mesafe büyük oluyor, 40 cc alıyor. Bazen mesafe küçük oluyor, 15 cc alıyor. Herkese dediğim gibi uygun değil. Uygun hastaya yaptığınız zaman %85-90 başarısı var. Benim kendimin de o serilerimde o kadar başarı tespit etmişimdir. Hasta çok mutlu, çok memnun. İşinden kalıyor. Hastaneye yatışı yok. Yarası beresi yok. Dikişi yok. Enfeksiyon riski neredeyse sıfır. Çünkü ozon kendisi enfeksiyona karşı bir şeydir. Bazen epidural enjeksiyon olabiliyor. Bel ağrısıdır hastanın. Sırf ağrısını kesmek için. Bunlar hiçbir tedavi değil. Bu ozon biraz tedaviye yöneliktir. Çünkü o diske, o materyali biraz küçültüyor, çürütüyor. Küçüldüğü zaman sinirden uzaklaşıyor. Sinirden uzaklaştığında hasta rahatlıyor. Epidural yapabiliyoruz. Hasta rahatlıyor. Ağrısı geçiyor. Çünkü cerrahi değil, herhangi bir tedaviye gerektirecek bir şey değil. İlaç tedavisine de cevap vermiyor. Foraminal enjeksiyonlar var. Çok şeyler var ama en başta, her şeyde en başta istirahat ve ilaç tedavisidir. İyi bir hasta seçerseniz genelde outpatient'tir. Yani yatması gerekmeyen bir hastadır. Bel fıtığı hastalığı. Tetkikler yapılır, ameliyat olur. 6 saat sonra yemeğini yer, ayağa kalkar, evine gider. Evinde de istirahat eder tabii ki, istirahatsiz değil. Evine gider ama çok yüksek bir konforla evine gider. İyi hasta seçmeseniz sizinle akraba olur. Çünkü ağrısı geçmez. Ağrısı geçmediği zaman sizden başka kimseyi tanımıyor. Devamlı size gelecek. Yaşar Gil der ki bel fıtığı ameliyatı en zor ameliyatlardır. En zor nedir? Çünkü hasta seçimi çok önemli. Beyin kanamasında görüyorsun, tamam kanadı yapacaksın. Beyin tümörünü tamam görüyorsun. Ama bunun değişik yöntemleri var.
Çok iyi hastane seçmek lazım. Çok iyi. Bel fıtığının yanında bel kayması var bakıyorsunuz. Fıtığı yaparsınız, o kayması artacak. Daha mutsuz olacak. Halbuki hiç fıtık yok. MR da çektiriyorsunuz. Diyorsunuz ben sizin fıtığınızı aldım. Ama kayması var. Daha mutsuz hasta bakıyorsunuz. Veya bel kayması var, fıtığı da var. Bel kaymasını yapıyorsunuz, fıtığı orada durmuş. Yine de mutsuz hasta. Ne gerekirse onu yapmak. Ne az ne fazla. Dediğim gibi hekim hep bunu düşünmesi lazım. Benim annem olsaydı ne yapardım? Kendi annenize yapacağınız işlemi başkasının annesine de yapın. Aynı ölçüde. Ne az ne fazla. Umarım ki benim anlattıklarım bir azıcık faydası olmuştur seyircilere. Hep bunu derim. Yemeğinize dikkat edin. Hareketlerinize dikkat edin. Yapabileceğiniz kadar hafif sporlar yapın yaşınıza göre. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.